Anne Boleyn, Britanya tarihinin en tartışmalı figürlerinden biri. 8. Henry ile yaşadığı aşk ve sadece 3 yıllık evliliğin ardından idam edilmesi onlarca kitap ve filme ilham kaynağı oldu. Herkes onun gerçekte nasıl hissettiğini, nasıl ve neden kraliçe olduğunu bilmek istiyor. Acımasız bir entrikacı mıydı, yoksa ölümü sadece saray siyasetinin trajik bir sonucu muydu? Bunu gerçekten asla bilemeyeceğiz. En ardında kendine ait neredeyse hiçbir şey bırakmamıştır ve yaşamına dair anlatılanların tümü yazarların önyargıları ya da hayali fantezileriyle gölgelenmiştir. Anne'in günümüze ulaşan tüm portreleri kızı 1. Elizabeth'in hükümdarlığı sırasında yapılmış. Venedikli bir elçi onu orta boylu, esmer tenli, uzun boyunlu, geniş ağızlı, göğüsleri küçük ve aslında siyah gözleri dışında hiçbir şey olmayan biri olarak tasvir etmişti. Anne Boleyn'in yaşamı ve ölümüne duyulan hayranlık devam ediyor. Hatta öyle ki şu anki kraliçe Camilla ile Anne Boleyn arasında amansız karşılaştırmalar yapılıyor. Camilla yeni Anne Boleyn mi? Oraya geleceğiz ama önce bu bahtsız kraliçeyi tanıyalım. Doğum tarihi tam olarak bilinmese de ortak kanı 1507'de doğduğu. Çocukluğunun bir kısmı Fransa'da geçen Anne 1522'de İngiltere'ye döndü. Kız kardeşi Mary yaşlı Fransa kralı ile evlendirilmişti. Nedime olarak Mary'nin yanındaydı. Fransa kraliçesi Claudia'nın gözetimi altında eğitimler gördü. Anne moda, flört, müzik, şarkı ve dans alanında eğitimler aldı. İngiltere ve Fransa savaşın eşiğindeyken döndüğü ülkesinde saray yaşantısını ve erkeklere nasıl davranmasını bilen genç bir kadındı artık. Bir süre sarayda yaşadı. Kralın karısı Aragonlu Catherine'in hizmetindeydi. Zekası, tarzı ve cazibesiyle kendisine birçok hayran kazandı. Lord Henry Percy ile evlenmek istiyordu. Fakat bu isteği kral tarafından Kardinal Wolsey aracılığıyla engellendi. Çünkü kral ona aşıktı. Wolsey, Henry Percy'yi başka bir kontun kızıyla evlendirdiğinde Anne'in ona karşı düşmanlığı daha da artmıştı. Kardinali suçlamak, kralını suçlamaktan daha güvenliydi. Percy ile umutları kırılan Anne, kralın kendisiyle evlenmesini talep etti. Kral Anne'i metresi yapmaya çalıştı ama reddetti bunu. Çünkü kız kardeşi Mary bir süre kralın metresi olmuştu ve skandal dışında pek bir şey kazanmamıştı. Anne krala karşı somurtkan veya kaçamak davranıyordu. Böylece kral onu saraydan gönderdi. Saray dışında geçireceği birkaç yılın onu akıllandıracağını düşünüyordu. Ama işe yaramadı. Kral umutsuzca aşıktı Anne'e. Daha sonra bu davranışlarını Anne'in ona büyü yaptığını söyleyerek aklamaya çalışacaktı. 1527'de kral yaşlı karısı Aragonlu Catherine'den boşanmak için gizli işlemler başlattı. O dönemlerde Katolik olan İngiltere Vatikan'a bağlıydı. Papa izin vermeden boşanma gerçekleşemiyordu. 6 yıl boyunca Papa 7. Clement, Henry'nin rakibi Fransa Kralı 5. Charles'ın etkisiyle evliliği feshetmeyi reddetti. Anne kralın evliliğini feshetmesi için 7 yıl bekledi. Daha sonra kral 1533 yılında Anne ile gizlice evlendi ve Paskalya'da kamuoyuna ilan edildi. İngiltere Vatikan'dan ayrıldı ve kendi kilisesini kurdu. Fakat Luther'in Almanya'daki hareketi kadar başarılı değildi. Aragonlu Catherine dindar bir kadındı ve halk onu seviyordu. Anne ikinci eş olsa da yeterince dindar olmaması ve kibirli davranışları halk arasında sevilmemesine sebep oluyordu. Ayrıca Katolik Avrupa'nın onu bir kraliçe olarak asla tanımayacaklarının da farkındaydılar. İngiltere Başpiskopası olan Thomas Cranmer, Anne'in hamile kalmasından sonra Catherine ile evliliği geçersiz ilan etti. Anne kraliçe olarak İngiltere tacını giydi ve Eylül ayında geleceğin en büyük kraliçesi olacak olan 1. Elizabeth'i doğurdu. Kardinal Wolsey Anne'den hoşlanmıyordu. İngiltere ve Fransa arasındaki ittifaka önem veriyor, kralın bir Fransız prensesle evlenmesini istiyordu ya da daha soylu bir İngiliz asilzadesiyle. Anne de zaten Percy ile olan nişanı bozduğu için ona nefret besliyordu. Saray içi savaşların fitili ateşlenmiş oldu. Kral Henry umutsuzca bir erkek varisi istiyordu. Elizabeth ile umutları kırılsa da Anne tekrar hamile kaldı. Fakat bu bebeğini kaybetti. 1536'da ölü bir erkek bebek doğurunca sular ısınmaya başlamış oldu.
Kral da yaşlanmaya başlamıştı. 40'lı yaşlarının ortasındaydı. Bacaktaki tıkalı bir damar sebebiyle ağrıları artmaya başladı. Spor yapamıyordu, kilo almaya başlamıştı. Tabii tüm bu rahatsızlıklar seks hayatını da etkilemişti. Ama çağdaşlarının çoğu gibi o da karısını suçlamayı seçti. Aragonlu Catherine en düşük yapmadan bir ay önce ölmüştü. Catherine hayattayken Anne'i Avrupa'da kimse kraliçe olarak görmemişti. Şimdi Catherine ölmüştü. Anne'den de kurtulursa yeniden evlenebilir ve 2 eşli yaftasından kurtulabilirdi. Kral Anne'i büyücülük, başka erkeklerle zina yapmak, hatta kendi kardeşiyle ensest ilişkiye girmek suçlaması ile Londra Kulesi'ne kapattırdı. Zina başlı başına bir kraliçe için idam demekti. Amacı Anne'in hizmetçilerinden biri olan Jane Seymour ile evlenmenin yolunu açmaktı. Suçlamalara birilerinin inanıp inanmaması önemli değildi. Kral Anne'in ölmesini istiyordu. Anne bir mahkeme tarafından yargılandı ve suçlu bulunarak 19 Mayıs'ta başının kesilerek idam edilmesine karar verildi. Kimse ona yardım etmedi. Ölüm cezası açıklandığında eski aşkı Henry Percy baygınlık geçirdi ve salondan çıkarılmak zorunda kaldı. Anne eski konumuna olan saygı sebebiyle bir balta ile öldürülmedi. Fransa'dan bir kılıç ustası getirildi ve çok az acı çekeceğine dair güvence verildi. Anne'in "Celladın çok iyi olduğunu duydum. Benim de boynum ince zaten" dediği söyleniyor. 19 Mayıs 1536'da sabah 8'de dar ağacına çıkarıldı. Bu o zamana kadarki en önemli infazdı. Bir kraliçenin infazı. Son sözlerini söyledi, gözleri bağlandı ve sonsuz uykusuna daldı. Kral kulenin top seslerini bekliyordu. Bu infaz bitti demekti. Tabut temin edilemediği için en eski bir ok kutusuna konuldu. Ancak kutu çok kısa olduğundan başı yana sıkışmıştı. Daha sonra Londra Kulesi'nin kilisesi olan St. Peter and Vincula'ya gömüldü. İngilizler Anne Boleyn'e garip bir sevgi duyuyorlar ve hala saygılarını gösteriyorlar. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından kraliçe olan Camilla Parker ile Anne Boleyn karşılaştırılmaya başlandığında Anne'in hayatı daha merak edilir oldu. Aslında bir kısım İngilizler Prenses Diana'yı Anne Boleyn'e daha çok benzetiyorlar. İkisinin de gergin evlilikleri vardı. Her ikisi de güçlü figürler oldular. Ayrıca ikisi de düşük rütbeli bir kontun kızıydılar ve kraliyet ailesiyle evlilik gerçekleştirdiler. Ayrıca kız kardeş bağlantısı da vardı. Kral Henry Anne'den önce ablası Mary ile birlikteydi. Prens Charles ise Diana'nın ablasıyla çıkmıştı. Ama Camilla ile Anne arasında da benzerlikler yok değil. İkisi de yuva yıkan öteki kadındı. Anne, Kral Henry'yi Aragonlu Catherine'den, Camilla ise Charles'ı Diana'dan uzaklaştırdığı için suçlandılar. İkisine de çirkin deniyordu. İkisinin de geçmişinde başka erkekler vardı. Anne, Henry Percy ile nişanlanmıştı, Camilla boşanmış bir kadındı. Her ikisi de ilk eşe yapılandan dolayı suçlandılar. Kral Henry Catherine'i sürgüne göndermişti. Diana ulusal kanalda ağlıyordu. Her ikisi de özel haberleşmelerinden dolayı alay konusu oldular. Henry'nin Anne'e yazdığı müstehcen mektuplar vardı. Aynısını Charles da Camilla'ya yapmıştı. Her iki eski eş de kısa süre sonra öldü. Catherine 3, Diana 2 yıl sonra hayata veda ettiler. Ama bu iki eski kadın her durumda eski ünvanlarını korudular. Aragonlu Catherine İngiltere Kraliçesi, Diana Galler Prensesi. Aslında aralarındaki en büyük fark Camilla Charles'ı seviyordu. Sadece kraliyet ailesine yakışan birisi olarak görülmüyordu. Anne Boleyn ise başka birisini seviyordu ve Henry onunla evleneceğini ilan edince başka bir yolu kalmamıştı. Huzur içinde uyusun kraliçe. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.